Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, yumuşacık, pamuk gibi tavuklu dızmana tarifini paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ilave ettikten sonra mayamın aktif haline gelene kadar 1-2 dakika bekletiyorum. Evet arkadaşlar, mayam aktif hale geldi. Bu aşamadan sonra ununu ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra geri kalan ununu da ilave edip karıştırıyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışkan bir kıvam olması gerekiyor. Burası çok önemli. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Evet, hamurumu toparladıktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için masayı unlayarak alıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi 20 dakika mayalanması için tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve kapağını kapatıp sıcak ortamda mayalandırıyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken biz şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Bunun için tavama yarım çay bardağı sıvı yağ, küçük küçük doğramış olduğum bir adet tavuk göğsünü ekliyorum ve suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarım suyunu çekti. Bu aşamada doğramış olduğum bir adet büyük soğanımı, benim sarımsağım büyük olduğu için ve tadının da keskin olduğu için yarısını rendeledim. Evet, soğan ve sarımsakları ekledikten sonra kavurmaya devam ediyorum. Tavukları çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Sadece rengi dönecek. Soğanlar hafif kavrulacak. Evet, son olarak da 3-4 adet doğramış olduğum sivri biberlerimi ekledikten sonra biraz daha karıştırıp tuzunu biberini attıktan sonra kapatıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biberi ve 1 çay kaşığı da kekik ekledikten sonra ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Bu aşamadan sonra hamurumu tekrardan masanın üzerine alıyorum ve gazının çıkması için bu şekilde yoğuruyorum. Daha sonra büyük bir beze haline getirip elimle bu şekilde düzelterek inceltiyorum ve daha sonra oklavayla açmaya devam ediyorum. Bu tarifi yapmak için çok tereddütteydim ama bir anda öyle cesaretle kalktım, yaptım ama iyi ki yapmışım. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Lezzetine zaten doyamayacaksınız. Bu anlamda kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplayacağım. Bir de çok merak ediyorum, beni nerelerden takip ediyorsunuz? Evet, gördüğünüz gibi aralarına hafif ara ara un serperek açtım. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Kenarları kalın olduğu zaman da böyle oklavayla düzeltebilirsiniz. Evet, bu büyüklükte açtıktan sonra iç harcımı her tarafına orantılı şekilde dağıtıyorum. Evet, bütün iç harcımı dağıttıktan sonra uç tarafından dolayarak rulo yapıyoruz. Aynı zamanda da sararken böyle çeke çeke hamuru esnetiyoruz. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu sardıktan sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde birer parmak kalınlığında kesiyoruz.
Ve kestiğim her parçayı fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepsime bütün dızmanalarımı bu şekilde dizdim. Şimdi tepsi mayası için 20 dakika bekletiyoruz. Beklerken de üzerine gelecek olan sosunu hazırlıyoruz. 1 adet yumurtaya 1 su bardağı sütümü ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda dızmanalarım gayet güzel kabardı. Bu aşamada üzerine ilk etapta eritmiş olduğum 1 çay bardağı tereyağımın yarısını kaşıkla her tarafına gezdiriyorum. Evet, yağımı gezdirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve bu şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra fırından çıkarıyorum ve gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum süt harcını her tarafına bu şekilde kaşıkla gezdiriyorum. Bu aşamada hamur olur, kesinlikle pişmez diye düşünmeyin. İnanılmaz güzel pişiyor ve çok da lezzetli oluyor, emin olabilirsiniz. Evet, süt harcını gezdirdikten sonra geri kalan tereyağını da gezdiriyorum ve tekrar fırına verip altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklu dızmanamı fırından çıkardım. Hemen kontrol ediyorum sizin için. Yumuşacık, pamuk gibi. Emin olun, ben de bunu ilk defa yapıyorum. Zaten genelde bütün deneylerimi ilk defa sizinle yaparım. Daha önceden deneme yapamıyorum. Maalesef aklıma düşse de yapmak istesem de yapamıyorum. Çünkü zamanım olmuyor. O yüzden ilk denemi mutlaka sizinle yaparım ve eğer güzel olursa paylaşırım. Güzel olmazsa kesinlikle paylaşmam. Emin olabilirsiniz. Şimdi tadına bakacağım. İnanılmaz yumuşacık, böyle pamuk gibi. Bakar mısınız? Of of of. Ve içine bakın. Süt döktüğümüz halde bile kesinlikle hamurlaşma yok. Şuraya bakın, gayet güzel pişti. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın asla hamur değil ve çok lezzetli. Anlatamam yani. Şuraya bakın, asla hamur değil. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte reçetesi bana ait olan bu tavuklu dızmana tarifini paylaştım. Gerçekten çok lezzetli oldu, emin olun. Yani böyle bir lezzet yok diyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.